Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yalı Çapkını'nın 86. bölümünde ne olacağı ile ilgili inanılmaz güzel bilgilerle karşınızdayız. Sadece abone olun çünkü abone ihtiyacımız var ve aynı zamanda videoya en az 150 beğeni bekliyorum. Seyran ve Ferit evlensin, artık düğün görelim diyorsanız. Ve ayrıca şunu da söyleyeyim. Yalı Çapkını'nın dışında başka hangi dizileri izliyorsunuz? Yorumlara yazın. O dizilerle alakalı da videolar çekmeye başlayalım arkadaşlar. Şimdi konumuza yavaştan geçelim. Biliyorsunuz Yalı Çapkını'nda önemli bir bölüm yaşandı dün akşam. 85. bölüm oynandı ve önemli güzel gelişmeler yaşandı. Tam anlamıyla Seyran ve Ferit'i yaşattı aslında senaristler. Şimdi yeni bölümde neler olacak hemen birazcık bahsedelim. Öncelikle Betül karakteri 2-3 bölüm sonra veya 4 bölüm sonra en fazla diziden muhtemelen çıkacak arkadaşlar. Yani diziden çıkan karakter şu anda Betül olacak. Onu da söyleyeyim. Bir diğer yandan diziye yeni dahil olan karakterlerimiz var. Biliyorsunuz dün akşam da zaten Abidin son sahnede çıktı zaten, yeni oyuncu. Abidin'in muhtemelen annesi veya yakın bir akrabası olarak diziye dahil olacak arkadaşlar. Onu sizlere belirtelim. Şimdi gelelim Seyran ve Ferit aşkından birazcık bahsedelim sizlere. Dün akşam zaten inanılmaz bir şekilde iyi sahneler yaşandı Seyran ve Ferit arasında. Seyran ve Ferit arkadaşlar önümüzdeki bölümlerde evlenecek. Zaten sizlere ne söylemiştik biz? Şirketle alakalı sorunlar çıkacak demiştik. Dediğimiz gibi de oldu. Şirketle alakalı sorunlar çıktı ve ne oldu? Yani dediğimiz her şey tek tek ortaya çıktı aslında. Şirketle alakalı ortada sorunlar çıktı. Seyran Ferit çalıştı vesaire. Güzel sahneler yaşandı. Şimdi ise ileriki bölümlerde Seyran ve Ferit artık tam anlamıyla aşklarını ilan edecekler ve evlenmek isteyecekler. Ancak burada Esme anne, yani Seyran'ın annesi, buna birazcık karşı gelecek. Tabii ki hani onları engelleyemeyecek. Yani engellemek gibi bir şey yapamayacak ama onların evlenmesini pek de istemeyecek arkadaşlar. Esma anne Seyran ve Ferit'in evliliğine birazcık karşı olacak. Onların sevgililiğine birazcık karşı olacak arkadaşlar. Dediğimiz gibi. Şimdi bunlar yaşanacak ama yaklaşık 4 bölüm sonra belki Seyran ve Ferit evlenmiş olacak. Bunu da sizlere belirtelim arkadaşlar ki muhtemelen Aralık sonundaki bölümlerde, yani bu da 4 bölüm sonra falan yapıyor, bir evlenme sahnesi, düğün sahnesi göreceğiz muhtemelen, tahminen. Şimdi Betül diziden ayrılacak arkadaşlar. Betül'ün yalanını Gülgün ortaya çıkartacak. Yine dizinin en önemli gelişmelerinden biri de bu olacak önümüzdeki bölümlerde. Biliyorsunuz Gülgün Betül'ü Tayfun'la beraber görmüştü. Bununla birlikte yine Tayfun'la konuşurken görmüştü. Yani aralarında bir şey olduğunu düşünüyordu. Özellikle yine son sahnede ne olmuştu? İfakat'la beraber konuşmuştu ve Orhan'ın kan testinin işte başka kendi doktorlarına iletildiğini vesaire, bunları da yapmıştı yani açıkçası İfakat. Ve her şey önümüzdeki bölüm veya bir sonraki bölüm, yani önümüzdeki hafta veya bir sonraki hafta Betül'le alakalı her şey ortaya çıkmış olacak. Betül'ün çocuğunun Orhan'dan olmadığı, Tayfun'dan olduğu ortaya çıkacak ve Gülgün burada haklı olacak arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz Gülgün zaten sık sık Yalı'ya gidip geliyor. Ve önümüzdeki bölümlerde Orhan bunların hepsinden pişman olacak ve tekrardan Gülgün'e geri dönmek isteyecek arkadaşlar. Gülgün ve Orhan tekrardan birlikte olacak. Tekrardan evlenecekler. Yani evlenmeseler de, bir düğün olmasa da yüzük en azından takacaklar ve artık tekrardan beraber olacak Gülgün ve Orhan karakterleri arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz Gülgün zaten sık sık gidip geliyor. Orhan tüm bu yaşananlardan dolayı pişman olacak ve Gülgün'ün ne kadar iyi biri olduğunu anlayıp tekrardan Gülgün'e geri dönmek isteyecek. Önümüzdeki bölümlerde mafya tarzı şeyler yaşanmaya devam edecek. Bu bölümde de yaşandı. Kazım Ağa'nın kaçırılması ve kaçırılmasıyla beraber işte onu gelip Abidin ve Ferit kurtardı ama işte Abidin'in amcası tekrardan birilerini aradı. Muhtemelen mafya tarzı birilerini aradı ve Korhanların başına birazcık bela olacak. Yani çok büyük belalar açmayacaklar ama yine de dizide ufak tefek sorunlar yaratacak kadar işte sorunlar yaşatacak Abidin'in amcası. Özellikle dediğimiz gibi önümüzdeki bölümlerde mafyatik, yani mafyalarla alakalı sorunlar yaşanacak. Mafyalar diziye birazcık dahil olacak ama bu dizinin tamamen akışını bozmayacak tabii ki. Sadece birazcık dahil olacağını yine belirtelim arkadaşlar.
Şimdi dizi finale doğru mu gidiyor? Birçok kişi bunu söylüyor çünkü. Yani baktığımızda diziye şu an her şey güzel gidiyor. Kötüye giden hiçbir şey yok. Ama bu hayır arkadaşlar, bu şekilde gitmeyecek. Yani dizi bu kadar iyi gitmeyecek. Şu anda sadece dizi iyi gidiyor. Bunun sebeplerinden biri reytingi yükseltmek. Yani reyting yükselmesi için dizi gayet iyi olarak gösteriliyor ama ileriki bölümlerde Seyran ve Ferit'in arası ne kadar iyi olursa olsun bazı gelişmelerde iyi olmayacak. Hatta reytingler düştü. Onu söyleyelim. Seyran ve Ferit'in ne kadar birlikte olsa da bu birlikte olmaları çok işe yaramadı. Çünkü reytingler düştü. Geçen hafta 5 civarlarındaydı. Bu hafta 4.90'a düştü reyting. Total olarak ciddi anlamda bir düşüş yaşandığını söyleyelim. Yani reytingler de düşüyor. Yani bu kadar güzel sahnelerin, bu kadar güzel bölümlerin olması reytinglerin yükseleceği anlamına gelmiyor açıkçası. Şu an aslında herkes reytinglerin yükselmesini beklerken aksine reytingler düşük oldu ve birçok Yalı Çapkın izleyicisi kesinlikle bu bölüm bu reytingi hak etmiyor diyor yorumlarda ve açıklamalarda. Yani 3. sezonunda en güzel bölümüydü ama bu reyting olmamalıydı diyor birçok kişi. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz ama gerçekten reytinglerin bu olması bizleri yani gerçekten üzdü arkadaşlar. Böyle bir rating beklemiyorduk biz de. Tabii ki bunun yanında birçok Kızılcık Şerbeti gibi bazı dizilerin reytinglerinin yüksek olduğunu belirtelim. Yalı Çapkını muhtemelen 3. veya 4. sırada yer aldı en çok izlenenler arasında. Bizler de zaten bu dizilerle alakalı, yani Kızılcık Şerbeti ve başka diğer dizilerle alakalı da videolar çekmeyi düşünüyoruz. Eğer sizler de izliyorsanız dediğim gibi sizler de yazın hangisini izlediğinizi, başka dizileri, onlarla alakalı bilgi verelim sizlere. Şimdi biliyorsunuz Halis Ağa şu an dizide en çok toparlayıcı rollerden biri. Abidin'i ailesine kabul etti ve Abidin artık Korhanlardan biri olarak sayıldı. Özellikle son sahnede zaten bir iş görüşmesi vardı, biliyorsunuz. Bu iş görüşmesinde de Abidin artık Korhanlardan biri olarak magazincilere tanıtıldı. O nedenle Abidin bu şekilde diziye devam edecek. Ama Halis Ağa şu anda olmasa da en azından yani bir ay sonra, 2 ay sonra diziden ayrılabilir. Halis Ağa sağlık sebeplerinden dolayı diziye veda edebilir. Ama yani gerçek hayatta değil. Dizi içerisinde sağlık sebeplerinden dolayı işte diziye veda edebilir Halis Ağa. Bu da çok önemli bir rol oynuyor aslında. 1-2 ay sonra. Çünkü Halis Ağa diziden çıkarsa Yalı ciddi anlamda dağılacak. Bununla birlikte Yalı'nın yeni ağası kim olacak? Ferit mi olacak? Orhan mı olacak? Yani neler olacak? Bu merak edilen gelişmelerden biri. Onu belirtelim sizlere. Tabii ki bunların hepsi yaşanacak. Esme'nin çocuğunun doğmama ihtimali yüksek arkadaşlar. Yani Esme'nin çocuğu dünyaya gelmeyebilir. Esme'nin çocuğu doğmayabilir. Onu da sizlere bu şekilde belirtelim. Dizide zaten yeni farklı gelişmeler yaşanacak. Şirketle alakalı sorunlar yaşanmaya devam edecek. Bakalım dizi erken final mi yapacak yoksa dizi devam mı edecek yayın hayatına? Bunu aralığın sonu itibariyle göreceğiz. Ocak başı itibariyle göreceğiz. Eğer reytinglere gitmezse belki dizi final yapar ama iyi giderse de dizi devam edecektir. Sizleri de seviyoruz. Yavaştan artık videomuzun sonuna geldik. Sizlere de sorumuz şu ki hem izlediğiniz dizileri yazın hem de dün akşamki bölümle alakalı düşünceleriniz nelerdir? Lütfen yorumlara yazın. Bizler de sizlerin düşüncelerini merak ediyor ve yorumlarda da okuyoruz. Merak ediyoruz, bekliyoruz yorumlarınızı. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar.